Şahane bir hava var Bakü'de. Şahane bir hava var ya. Bakar mısınız? Hazar Denizi gözüküyor. En son buraya geldiğimde öyle bir sis vardı ki burada. Şu binaları, şehrin manzarasını falan bırakın. Buradan denizi göremiyordum ya. Öyle bir sis vardı. 5 metre ötesi gözükmüyordu. Acayip bir gündü o gün ya. Birden sis çöktü şehre. Biliyorsunuz Bakü rüzgarlar şehri ama öyle bir sis çöküyormuş ki arada gerçekten İnsanı böyle şok ediyormuş. Onu da öğrenmiş olduk Bakü'ye geldikten sonra. Sisler şehri de diyebilirim yani. Arada hakikaten sağlam sis çöküyor buraya. Ama şansımıza bugün bayağı güzel bir hava var. Buraya kadar gelip manzarayı izleyememiştim. Sadece Şehitler Hiyabanı var. Şurada bir yerde olması lazım. Orada ebedi ateş var. Türk şehitliği var. Ama orada Flame Towers'ı görüyoruz. Alev kuleleri. Oraları falan gezerken yukarıda kalıyor ya orası. Buranın manzarasını yukarıdan görmüştüm. Ama buraya indiğimde manzarayı izleyememiştik. İçimde kalmıştı. Dedim ki ben bir daha Bakü'ye gelirim. Bu manzarayı yakından izlerim. Hakikaten de öyle oldu. Tekrardan yolum Bakü'ye düştü. Rayonları geziyorduk, köyleri geziyorduk en son. Ama burada işlerim vardı. O yüzden dönmek zorunda kaldım Bakü'ye. Dedim hazır dönmüşken bir video yapayım. Ve güzel bir hava yakalayınca dedim bir gün daha kalayım, gezeyim burada. Şimdi sahil kesimindeyim dostlar. Böyle komple yürüyüş yolu burası. Burada alışveriş merkezleri falan var. Daha oradan başlıyorsunuz. Deniz Mola kadar, hatta belki ilerisine kadar da gidiyordur. Orası da güzel bir alışveriş merkezi sanırım. Yani Bakü'ye gelen olursa oraya da uğrayabilir. Alışveriş merkezi görmek istiyorsa tabii ki. Azerbaycan videolarını yayınlamaya başladığımdan beri çok fazla buraya gelip ziyaret eden insanın olduğunu tahmin ediyordum. Görmüş de oldum. Çok fazla mesaj gelmeye başladı bana. İşte hani biz 2 günlüğüne gideceğiz, 3 günlüğüne gideceğiz. Kaç para harcarız, orası pahalı mıdır? Bu tarz sorular çok fazla gelmeye başladı. Dedim ki ben de yolum madem Bakü'ye düştü. Hem böyle bir en meşhur yerlerini bir dolaşayım hem de bir fiyat videosu çekeyim istedim. Hani bir gün gezsek nereleri görebiliriz ve kaç Türk lirası harcarız? Çok benim tarzım bir video değil açıkçası ama dilim döndüğünce sizlere bu videoda bilgi vermeye çalışacağım dostlar. Umarım herkes iyidir. Keyfi, sağlığı yerindedir. Ben iyiyim, hakikaten iyiyim. Yani güzel bir havaya da denk gelince insanın keyfi ayrı bir yerine geliyor doğrusu. Burası çok güzel. Burası şahane bir yer. Yani parkta takılabilirsiniz. Hazar Denizi manzarasını izleyebilirsiniz. Arada burada şamata oluyor, gürültü oluyor, böyle müzik falan yapıyorlar. Gayet keyifli, güzel bir yer burası. Burası çok güzel bir sokak. Sağlı sollu kafelerin olduğu bir sokak. Gelenler mesela burada vakit geçirmek isterlerse mesela gezdiler, dolaştılar, bir şeyler içmek istediler. Biz şimdi birazcık gezelim, dolaşalım. Gelir otururum ben buraya. Bir kafede fiyatlara bakarız, bir şeyler içeriz. Gelip buraya oturabilirler. Sağlı sollu gayet güzel kafeler var. Gençlerin çoğu da burada zaten. Turistler de gelip genelde burada bir şeyler yiyip içiyorlar, takılıyorlar dinlenmek istediklerinde. Buradan dümdüz yürünce de Targovi'ye çıkacağız. Belki burası da Targovi olarak adlandırılıyordur, bilmiyorum. Bir ara sokakta kalıyor bura. Şimdi ben size Azerbaycan manatını göstermek istiyorum. İlk Bakü videosunda tanıtmıştım. Şu elimdeki para 1 manat. En küçük kağıt para Azerbaycan'da. Bugünkü kurla ne kadar yapıyor? 19 TL civarı bir şey yapıyor. Ben Azerbaycan'a geldiğimde 18 TL'ydi. 19'a çıktı. 18 ile 20 arası değişen bir para şu an için. Ben bu videoyu çok kısa bir süre sonra yayınlayacağım. Belki 20 olur, belki 16'lara düşer. Bilmiyorum yani. Türk lirası maalesef çok dalgalı bir kur olduğu için yabancı para birimlerine karşı. Ben bu videoyu yayınladığımda çok gece yayınlamayacağım. Yani güncel bir video olacak ama biliyorsunuz bizde bir saatte, bir günde çok şey değişebiliyor maalesef. Biz 20 olarak hesaplayalım bu videoda. TL olarak söyleyeceğim ben her şeyi. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyi TL bazında hesaplayacağız. Bir tane menü buldum burada Targovi Caddesi'nde. Nergiz Restoran diye bir restoran varmış. Adını da söyleyeyim. Gelmek isteyenler olursa şey yaparlar, gelirler buraya. Bak şimdi çorbalardan başlayalım. Nerede çorbalar? Burada. 6 manattan başlıyor çorbalar. 6-6,5 manat. Yani 120 TL civarı. Ondan sonra burada da çorba varmış. Burada da 5,5-6 manat. 120 TL. Burada ana yemekler var. 9,5 manat, 13 manat. Ne kadar yapıyor 9,5 manat? 180 TL yapıyor. 260 TL yapıyor. Burada da 180 TL, 260 TL. Ben şöyle yemekleri de yakından gösteriyorum ki şey yapabilin, yemeklerine ne olduğunu görün. Bakın burada numara vermişler. Numaraları buraya yazmışlar ki ne olduğunu da görün diyor. Bak çok güzel bir şey bu. Burada da gözlemeler var. 8 manat civarı. 160 TL yapıyor. Burada Gürcü mantısı diyor. Gürcü yemekleri var burada. Mesela 10 manat.
200 lira. Ana yemek 200 TL civarı diyebiliriz. Burada mesela sac yemekleri var. 2 kişilik mesela dana saç 32 manat. Ne kadar yapıyor? 640 TL yapıyor. Burada pilav var. 3 kilogram pilav 95 manat. 2000 TL diyebiliriz. 1900 lira mesela şu 3 kilo. Bunu kaç kişi yersin? Hesaplayın işte. Burada mesela pilavlar var. 500 gram. Bu bir kişiliktir. Ne kadar yapıyor? 300 lira yapıyor mesela. Şöyle göstereyim pilavları. Fiyatlar 14,5-15 manat. 300 TL. 500 gram pilav. Şöyle kebapların olduğu sayfaya geldim. Burada kebaplar var. 10, 11, 12 manat. O da işte aşağı yukarı 200-250 TL arası. Bir burada çok pahalı bir kebap var. Karışık kebap diyor. 42 manat. O da işte 850 TL civarı bir şey yapıyor. Fiyatlar bu şekilde ama burası... Dur şöyle açık bırakalım da. Sağ olasın hocam. Sağ ol. Açık bırakalım da gelenler baksınlar. Targovi'de buranın en meşhur caddesi burası. Yani bütün turistlerin, yerel halkın vakit geçirdiği bir cadde. O yüzden bu restoran pahalı. Bak pahalı olan fiyatlar bunlar. Siz hesap edin. Ara sokaklara gittiğinizde benim gibi sırt çantalı gezginler, düşük bütçeyle gezenler ara sokaklarda, arka sokaklarda daha lokal yerlerde yemek yiyeceklerdir. Yarı yarıya hesaplayabilirsiniz yani onları da. Bulursam onları da gösteririm muhakkak. Targov Caddesi buralar dostlar. Nizami Caddesi olarak da geçiyor. Sağlı sollu hediyelik eşya dükkanlarının, kafe restoranların, normal dükkanların, yani normal dükkan dediğim işte kıyafet satıyor, başka bir şey satıyor vesaire. Böyle bir cadde. Gayet canlı. Yani ne zaman gelirseniz gelin buraya, gayet canlı burası. Mimarisi de gayet güzel bu arada. Özellikle akşamları ışıklar yanıyor. Fena oluyor. Ben bayılıyorum akşamki görüntüsüne. Şöyle iç kısma girdiğinizde de dükkanlar o tarafta kalıyor. Şöyle göstereyim. Bir de böyle caddeye sıfır olan dükkanlar var. İki türlüsünü de bulabilirsiniz yani burada. Türkiye'de ne varsa Bakü'de de var bu arada. Ben ilk geldiğimde böyle bu da mı var, şu da mı var diye böyle hafiften şaşırıyordum ama şimdi alıştım. Burada ne diyor? Kahvaltı 2 neferlik 28 manat. Yani 560 TL civarı bir şey yapıyor yanlış hesaplamıyorsam. Düz hesap 600 diyelim biz 2 kişilik kahvaltıya. Ama burası Targovi'nin göbeği bakın. Şurada bir kafe var. Onun da bir fiyatına bakalım. Çay kahve ne kadarmış mesela burada bir şeyler içmeye kalksak. Hocam selamlar. Video çekebilir miyim menüyü? Tabii. Bunu QR kod scan etseniz yani orada daha çok fazla. Daha mı çok? Ben çay kahve fiyatlarını göstermek istiyorum. Var mıdır burada? Tabii. En sonda. En sonda mı? Evet. Bir dakika. Aşağı yukarı mesela ben direkt sana sorayım ya. Aşağı yukarı burada kaç para harcar mesela? Bir nefer geldi. Burada bir çay kahve içmek istedi, bir şeyler yemek istedi. Kaç manat harcar? Aslında o biraz farklı yani. O yiyecek içeceklerden Tabii öyle. Olarak o farklı. Mesela çay kaç para? Nargile içebilir yani. Nargile ne kadar mesela? Nargile 30 manattan başlıyor ve 600 TL'den başlıyor. 65'te bitiyor 65, 1200'de yani bitiyor. Onunla 1300. bari yani o nargile içmiyor. Mesela 30 manattan 40'a kadar alsa o zaman bedava çay veriliyor. Bedava çay veriliyor. Evet. Ama eğer 40'tan daha yukarı olursa bedava çay ve Türk pahlavası o da yani bedava. O da bedava. Evet. Mesela 40 manatlık bir nargile aldım. Yani 800 TL'ye denk geliyor bizim paramızla. Çay ikram ediyorsunuz, baklava ikram ediyorsunuz. Evet. Mesela çay kaç paradır? Genelde burada çayı demlikle veriyorlar. Böyle 6-7 bardak çıkıyor. Kaç paradır o demlik çay? 11 manat. 11 manattır. Evet. Yani bizim paramızla 220 TL civarı bir şey yapıyor. Neredeyse. Bir kahve içtim mesela. Yanında atıyorum bir de tatlı yedim. Buranın pahlavasından yedim. Tamam. Ne kadar yapar bir kahve, bir pahlava? Neredeyse 15 manat. 15 manat yani 300 TL. Neredeyse evet. Saat 7'den sonra, 8'den sonra yani saat gece 1'e kadar yani bayağı çok oluyor. Kaçta kapanıyor peki? Birinci günden 4. güne kadar 3'te bağlanıyor. Ama 5. gün, 6. gün sabah saat 5'te kapanıyor. Pazartesiden Perşembe'ye kadar gece 3, evet. Cumartesi sabaha kadar aktif, Pazar günü saat tatil sanırım. Evet. Hayır, Pazar günü de çalışıyor. Çalışıyor evet. Ama o kadar geç kapanmıyordur. Evet, saat 3'te kapanıyor. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olasın. Kendine çok iyi bak. Hayırlı işler. Menüyü açamadım ya, dedim çocuğa sorayım bari.
Burada bir döviz bürosu var. 1.685'e bozuyorlar doları anında. Burası döviz bürosu. Ama döviz bozmak istemediniz, kart kullanmak istediniz. Burada herhangi bir bankadan para çekebilirsiniz ATM'den. Şuna dikkat edin. Ben geldiğimde o problemi yaşamıştım. Türkiye'de yeni çıkan kartlarda, yani bir kart aldınız diyelim, yeni çıkarttığınız kartı Troy sisteminden çıkartıyorlar. Hani Visa, Master sistemleri var ya, Troy diye bir sistem yapmışlar. O kartı veriyorlar size. O yurt dışında çalışmıyor. Ben o problemi yaşamıştım mesela. Ona dikkat edin dostlar. Azerbaycan'da hat çıkarmak isterseniz Azercell diye bir firma var. Buradan çıkarabilirsiniz. Mesela ne diyor? 6 GB 25 manat diyor. Yani 500 TL. 10 GB'ı 600 TL. Burada 30 GB var. 900 TL. 50 GB 1100 TL. Şöyle fiyatı da göstermiş olayım. Azercell şeyleri var zaten. Telekomünikasyon ofisleri var. Oraya gidersiniz. Dersiniz ki ben geldim buraya turistim, şu kadar gün kalacağım, hat çıkartmak istiyorum. Onlar size yardımcı olmaya çalışırlar dostlar. Yani kendinize uygun bir internet paketi bulursunuz mutlaka. Uygun fiyatlı, uygun internetli. Başka firmalara da bakabilirsiniz bu arada. Ben önüme Azercell geldi diye onu gösterdim sizlere. Şehirde çok fazla park var. Dinlenmek mi istediniz, soluklanmak mı istediniz? Alın abi suyunuzu, çayınızı, kahvenizi, gelin oturun. Parkta takılın birazcık. Vakit geçirin. Sessiz, sakin, gayet güzel. Gerçi bugün bir kalabalık var. Abi mışıl mışıl uyuyor. Evet, bir geleneksel yemek yiyelim ya. Karnımız acıktı ha. Dostlar, şimdi bir restorana geldim yemek yemeye. Balkona oturdum, bir manzarayı izlerim diye, hem açık havada yemeğimizi yeriz. Şöyle bir şey söyledim. Bu hinkal Gürcistan'da bir mantı türü aslında ama burada birazcık farklı yapıyorlar. Hamuru açıyorlar, üzerine kıyma koyuyorlar, dana kıyması ve soğan kavuruyorlar. O soğanı da böyle ekliyorlar buraya. Üzerine böyle bir de yoğurt dökeceğiz. Hemen şöyle yoğurdumuzu da dökelim. Gayet lezzetli görünen bir yemek. Bunun fiyatı 10 manat. Yani ne kadar yapıyor dostlar? 200 TL yapıyor. Yanına da şöyle bir kompost söyledim. O daha az. 40 lira falan yapıyor kompost. Aynen. Hesaplayamadım bir an. İnşallah müzikten telif yemeyiz. Bayağı bir müzik çalıyor tepemde. En sessiz buraydı. Dedim bir de dışarıda açık havadayım. Böyle manzarayı izleye izleye yiyeyim. İçerisi de biraz kalabalıktı. Kalabalıkta oturmak istemedim. Konuşuyorum ediyorum ya, insanlar rahatsız olabilir. Sumak da dökelim. Sumak lezzet katar. Güzel bir restoranda yemek yiyorum. Yani şeyden birazcık uzaklaştım. Targovi'den birazcık uzaklaştım. Ama güzel bir restoran. İnternetten baktım buraya. Geleneksel yemeklerin olduğu, aynı zamanda fast food satan, işte Türk yemeklerinin de olduğu, bizim yemeklerin de olduğu bir restoran. Aşağı yukarı menü birazcık 3 farklı menü getiriyorlar. Tatlısıydı, içeceğiydi, ana yemekleriydi filan. Bayağı karmaşık bir menü. Şöyle söyleyeyim. 8-10 manattan başlıyor burada yemekler. Yani burada bir restorana oturursanız 200 TL'den başlıyor fiyatlar. Öyle söyleyeyim ben sizlere, düz hesap. Şöyle bir tabağı 10 manata yersiniz, yani 200 liraya yersiniz. Yanına da içeceğinizi içtiniz, tatlınızı yediniz. 300-350 TL'ye çıkarsınız bir restorandan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bakü'de bu tip taksileri kullanabilirsiniz. Üstünde taksi yazıyor. Bunun dışında uygulamalar var. İşte Bolt'tur, Yungo diye vardı sanırım. Farklı birkaç tane daha uygulama var. Uber gibi uygulamalar. Bunları kullanabilirsiniz ama taksiyle ulaşım birazcık pahalı olacaktır. Bakü'de metro var. Metro hattı gayet güzel. Kullanmanızı öneririm. Bunun dışında otobüsler var.
Sistemi öğrendikten sonra gayet rahat bir şekilde haritaya bakmadan tak 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 gidip gelebiliyorsunuz. Yani durakları öğrenmeniz yeterli. Bakü kartı almanız gerekiyor bunun için. Şöyle göstereyim. Kartın fiyatı 2 manat. Bir de içerisine para yüklüyorsunuz. Tamamdır. Bu metro istasyonlarında satılıyor makinelerde. O makinelerden kartı satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda para da yükleyebiliyorsunuz içine. Şimdi bu 2 manat ne kadar? 40 lira yani kartın ücreti. Her bastığınızda metroda 40 gepi kalıyor. O da işte 8 TL yapıyor. Otobüse hiç binmedim. O yüzden otobüs kaç gepik alıyor bilmiyorum. O da 40 gepiktir diye düşünüyorum. Yani burada metro ağı birçok yere ulaşıyor. En azından uzak yerlere ne bileyim paylaşımlı taksi falan kullanabilirsiniz ama yakın çevreye gidecekseniz metro ile otobüsle işinizi çözersiniz diye düşünüyorum. Tabii bu burada uzun kalacaklar için. Kartı nasıl aldığımı merak ediyorsanız Azerbaycan'a geldiğimde bir video çekmiştim. Ben Türkiye'den yola çıktım da buraya geldim, hostele yerleştim, sokakları gezmiştim. Öyle bir video yapmıştım. Havaalanında kartı aldığım süreci anlatıyorum. Hatta alırken falan gösteriyorum. Şimdi çekiyor. Parayla mı seçiyoruz? Yok abi niye parayla çekeyim? Geçen de videodu. Yok ben seyahat ediyorum. Seyahat videosu çekiyorum. Ben sizin dönerciyi hatırlıyorum. Çok geçtim önünden. Şimdi sen bize video seçiyorsun, şey seçiyorsun. Ha, YouTube'da yayınlayacağım. Gidiyoruz en son. Ha, YouTube'da yayınlayacağım. Hangi kanal izleyelim? Burak Durgun. Tamam, abone ol ama göreceğim. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz. İşler nasıl? Öylesine gidiyor. Burası çok ana bir cadde. Burada satış evet. oluyor mu? Evet, evet. İyi olur. İyi oluyor. Kaça satıyorsunuz döneri? Abi kaça satıyorsun? Kaç bunu? manat? 1 manat 50 gep. 1 manat 50 gepik. Ha geldi. Geldi. Arjantin'de doğmuşsun. Arjantin'de de oldum evet. Oh, sende ne mücevherler var abi. Var ya. Eyvallah. Sahili gezdiniz, deniz manzarası izlediniz, Targovi gezdiniz, kafede bir şeyler yiyip içtiniz. Sıra nereye geldi? İçerişehir'e geldi. Aha da karşımızda Kız Kalesi. Zamanında Hazar Denizi ta buraya kadar geliyormuş. Hatta şu gördüğümüz Kız Kalesi'nin belli bir kısmına kadar çıkıyormuş Hazar Denizi. Daha sonrasında sular çekilmiş. Orada da bir rivayet var. Kızın biri bir oğlanı seviyor, babası vermiyor. Kız kaleden atlıyor aşağı, intihar ediyor, ölüyor. Öyle bir rivayet okumuştum. Sahil hemen bu tarafta. Gezdin abi burayı. Hatta sahilden direkt Kız Kalesi'ne bile çıkabilirsin yani Targovi'den önce. Kız Kalesi'ni gezersin. Daha sonrasında Targovi şu tarafta kalıyor. Targovi'ye geçersin. İçerişehir'e girmiş bulunuyoruz. Burası Bakü'nün en turistik noktası. Tahmin edebileceğiniz gibi. İnsanlar gelip burada müzeleri filan ziyaret ediyorlar. Kaleye çıkıyorlar. Burada hamamlar var. Tabi yıkamıyorlar o hamamlarda ama onları da ziyaret ediyorlar. Belki aktif olan vardır gerçi, bilmiyorum, hiç sormadım. Tarihi eserdir en nihayetinde. Mesela burası bir hamam. Buranın içini gezmiştim. Videoda var, Bakü videosunda. Şey yapıyorlar. Ustaların yaptığı eserleri sergiliyorlar, satıyorlar. Kazançlar ustalara gidiyor. Burada bir sürü hediyelik eşya dükkanı var. Alışveriş yapabilirsiniz buradan. Kafeler, restoranlar, barlar var burada. Vakit geçirebilirsiniz, takılabilirsiniz. Ama bir tık pahalı olacaktır İçerişehir. Yani Bakü'nün genelinden sanırım bir iki kat daha pahalıdır desem yanılmış olmam bence. Azerbaycanlı dostlarım yazarlarsa sevinirim. Buradaki kafelere hiç oturmadım. Ama genel olarak buranın daha pahalı olduğunu söylüyorlar. Böyle hediyelik bir şeyler alacaksanız da işte bizim aldığımız en basit magnetler 2-3 manat, yani 40 lira, 50 lira, 60 lira. İçerişehir'in benim için tek bir olumsuz yönü var. O da araç giriyor olması. Yani buraya böyle güzel bir yere aracın girmemesi gerekiyor. Dünya üzerindeki bütün böyle Old Town olarak, eski şehir olarak geçen yerlere aracın girmemesi gerekiyor bence. Sadece yayalara özel olmalı. Gayet güzel şeyler var ya. Şöyle uzaktan göstereyim. Zaten hali hazırda girip gezdiğim için önceki videoda. Dilerseniz ek olarak o videoda bakabilirsiniz. Bu videoyu biraz daha kısa tutmak istiyorum çünkü. Bu papaklarla fotoğraf çekilmek istiyorsanız 20 TL vermeniz gerekiyor. 1 manatı veriyorsunuz, fotoğraf çekiliyorsunuz. Bakın her yerde var. Bir sürü farklı papaklar var bu arada. Satın almak isterseniz 50-60 manattan başlıyor. Yani ne kadar yapar fiyatı? 1000 liradan fazladır. Ben Şeki'de sormuştum. 70 manattan başlıyordu ama o abi kendisi yapıyordu papakları. 70-80 manattan başlıyordu. Yani tahmin edebilirsiniz 1500-2000 lira civarı olacaktır. Ha, burada başlıyor kahve 5 manat, 6 manat. Yani bizim 100 lira, 120 liradan başlıyor kahveler.
Burada çay var mı? Çayın fiyatı ne kadardır? Ha burada çay. Ha, 10 manat. Bu ama demlikte geliyor değil mi çay? Tamam. Ne yapıyor? 200 TL demlikte geliyor. Sağ olasın hocam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merak ettim burada çay kahve fiyatı ne kadar? 10 manata demlik çay dedi ya. Ondan 7-8 bardak çay çıkıyor, tamam mı? 10 manat ne kadar? 200 TL bak. 7-8 bardak çayı burada 200 TL'ye içiyorsun. Belki içeri şehirden birazcık uzaklaşsak, farklı bir yere gitsek 5 manata 6 manata içeceğiz Bakü'de. 7 manata içelim hadi. Rayona bir gidiyorsun, köylere, kasabalara. Eski videoları izleyenler hatırlayacaktır. Azerbaycan'ın diğer yörelerinde 1 manata 2 manata içiyorduk. Ne kadar yapıyor? 1 manat verdiğim de oldu. Yani 20 TL verdiğim de oldu. 40 TL verdiğim de oldu 2 manat. 7-8 bardak çay çıkıyor yani. Hesaplasana ya, 20 TL verdim, 7-8 bardak çay içtim. Şaka gibi değil mi? İnsana gerçekten şaka gibi geliyor. İçeri şehir turistik bir lokasyon olmasından kaynaklı olarak ekstrem pahalı. Belki Bakü'nün biraz ara sokaklarına gitsek, bir çayhaneye girsek 3-4 manata 5 manata içeriz yani. Bilmiyorum, oturmadığım için daha önceden bir şey söyleyemem. Kafelerde yine 8-10 manat civarı bir şeydir. Çünkü turistik bölge Targovi burası. Çok ucuz olmasını açıkçası beklemiyorum. Abi rayona bir gidiyorsun 1 manat 2 manat. Vallahi şaka gibi ya. Size şöyle söyleyeyim. Türklere özel indirimler oluyor. Türklere özel indirim. Evet, kardeş ülke özel. Şöyle gördüğünüz 59 manat turlarımız 45 manattan veriyoruz. 45 manattan Evet, veriyorsun. bayağı Anladım. bir indirim 900 yapıyoruz. liraya bırakıyorsun bize bu turu. Evet abim, daha iyi fiyatlarla. Sizi şöyle otelinizden alıp otelinize bırakma. Saat 9'dan 6'ya gibi olacak turumuz. Hı hı. 9'dan 6'ya gibi ne kadar yapıyor? 9 saat. Evet. Aynen. 9 saatlik turumuz olacak. Şöyle arkasında gördüğünüz gibi şöyle bizim... Şöyle açayım mı bir, tutar mısın bir, Evet, bakalım açabilirsiniz. nerelere götürüyormuşsunuz şöyle Evet bir abim, burada göstereyim ben. gördüğünüz gibi... Dostlar fiyatları 20 ile çarpın, şöyle göstereyim. 20 ile Buyur çarpın. kardeşim. Yap. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi şeke turumuz var. Hı hı. 4 tane kente gideceksiniz. Kent söyleyeyim size. Şamaxı, İsmailli, Gebele ve Şeki'nin kendisine gideceksiniz. Hı hı. Buralarda nelere gezeceksiniz? İlk önce gideceksiniz şu Şamaxı bölgesinde ilk Azerbaycan'ın ilk mescidini göreceksiniz. Hı hı. Bu mescidi gördükten sonra siz şöyle İsmailli kendine gideceksiniz. Hı hı. İsmailli kendine ise iki dağın arasında bir tane şu köprü var. Şu Hı hı. köprü de sallanıyor. O sallanan köprü diyorlar kendisine. Hı hı. Hanging Bridge. Kendisine gittiğinizde zaten göreceksiniz tek yol. Hı hı. Geçme için tek yol bu. Tek yol var. Evet. Zaten bu. Başka şansın yok, evet. Başka şansın yok. Aşağısı zaten Aynen. göl. Alban Kilisesi'ne götürüyorsun. Alban Kilisesi. Nohur şöyle, Gölü'ne Nohur götürüyorsun. Gölü'ne, Şeki Sarayı'na, Şeki Han Sarayı. Yani sonra Kervansaray. Kervansaray. Ne diyeceğim? Şöyle Bizim Pamuk yolu biliyor musun? İpek yolu, İpek yolu, aynen eski evet. İpek yolu buradan da geçerdi. Şeki'den de geçerdi. Abi, Biliyorsunuz ya. gezdim ben kardeşim, ayıp Gezdin ediyorum. mi? Tabii Tamam, canım, gittim iyi. ben Şeki'ye. Şöyle Bu bu- kervansaraylar hatta 30 manata kalıyorsun yukarı Kervansaray'da. 30 Evet, manat abicim, 600 lira yapıyor. Günümüz kurunda iyi bir para yani Kervansaray'da Evet, kalmak şöyle için. gördüğünüz gibi fiyatı zaten 114 manat 114 ama manat. kardeş ülke özel biz 95 manattan. 95 manat. Mesela 2,5 2500 lira gibi bir fiyatı bize ne kadara bırakıyorlar? 2000 lira gibi bırakıyorlar. Evet, öyle söyleyeyim yani. söyleyelim. Hadi şurası da var abi. Hınalık köyü burası. Evet, Hınalık köyünde abim ilk önce gideceğiniz yer şöyle dağ olacak. Bu Hı hı. dağ şekere benziyor Hı hı. söyleyelim. Her fesil abicim kendisi renk değiştiriyor. Hı hı. Başka renkleri alıyor, çalıyor kendisi. Şöyle gördüğünüz gibi güzel renkleri var. Aynen, şöyle gayet şekere güzel benziyor renkleri. ama yemeye çalışmayın abi. Şeker değil kendisi, dağ. Şuradan abi gideceksiniz Kaçaraş Kaçaraş ormanlığına gideceksiniz. Şu Hı hı. ormanlık çok güzel abi. Yani öyle böyle söylemeyeyim, çok güzel. Şöyle gördüğünüz ormanlığın şu yol kenarlarında kitap magazin. Kitap yapıyorlar. Evet, kitap yapıyorlar. Orada zaten Gayet lezzetli. gayet lezzetli. Kendiniz biliyorsunuz. Zaten Azerbaycan'ın en meşhur yemeklerinden. Biz gözleme deriz. Sonra abicim gideceğiniz yerlerden biri Kuba. Tamam. Kuba Dağı'na götürüyorsunuz. Evet abi, en burada güzel. Hınalık köyüne götürüyorsunuz. En sonunda da burada Hınalık manzarasını Evet, izliyorsun sanırım. Hınalık manzarasından sonra şöyle Kartal, Kartal Tepesi'ne Tepesi. gideceksiniz. Evet, Kartal Tepesi'nde neler görebilirsiniz? Kartal Tepesi'nden bütün Kınalık kendini göreceksiniz ve üzerinizde uçan kartallar bile görebilirsiniz. Güzel. Şöyle bulutlar ayağınızdan şöyle süzüp geçiyor sanki. Çok güzel hissedeceksiniz. Güzelmiş. Bu ne kadar fiyatı? 79 manat diyor. En indirim olunmayan
tek şeyimiz. İndirim yok bunda. Bunda 70 manat yapıyoruz. 70 manat yapıyorsun. Evet. Tamam 1400 liraya Neden- geliyor. Neden oluyor? Çünkü şurada Azerbaycan'ın en yüksek bölgesine gidiyorsunuz. Evet biliyorum 2300 metre. 2300. Hatta biz orada araç değiştiriyoruz. Kendisinin fiyatı 40 manat. Biz ona fiyata dahil ediyoruz. Anladım. Sağ olasın. Şöyle Çok teşekkür ederim. Senin adın ne? Seni bulsun. Musa. Musa. Çok Evet. sağ olasın Musa. Size sağ olun. Gelen olursa o zaman ben çünkü oraları Önerin gezdim. Ben seni önereyim gelsinler. Seninle Sağ bir olun. konuşsunlar, pazarlık yapsınlar. Sen bir onlara da anlat. Abi, tamam. Musa'yı bulun dostlar. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun. İçerişehir'in ara sokakları oldukça güzel. Yani girin, yürüyün kafanıza göre. Hiç harita açmayın. Kaybola kaybola ara sokakları gezin. Gerçekten hoş bir yer. Çünkü binalar eski, yapılar eski. Giriyorsun bir sokağa, hamama çıkıyor bilmem kaç yüzyıllık hamam. Eve bakıyorsun en az 200-300 yıllık. Saray çıkıyor önüne. Güzel bir lokasyon. Büyük ihtimalle vaktinizin çoğunu burada harcarsınız, atıyorum. Geldiğiniz Bakü'ye ilk gününüz. Burada vakit geçirirsiniz. Dediğim gibi sahil, Targovi. Şimdi bir de Şehitler Yabanlığı'nın oraya çıkacağım size manzarayı göstermek için. Bir gününüzü yediniz burada. Bu arada hala yaşayan insanlar var şehrin içerisinde. 2000 civarı demişti sanırım. Beni 2 genç kardeşim gezdirmişti burada. Bakü'nün ilk videosuna bakarsanız görürsünüz. Onlar bayağı güzel bilgiler vermişti. Dağüstü Park'a manzara izlemeye çıkıyoruz şimdi dostlar. Yürüyerek geldim buraya. Dilerseniz finikülere binip Şehitler Yabağı'na ulaşabilirsiniz. Oradan yürüyerek Dağüstü Park tarafına gelebilirsiniz. Şehitler Yabağı'nda Türk Şehitliği de var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Ben bu tarafı göstermek istiyorum sizlere bu videoda. Su aldım kendime kiosklardan. Yarım litre su 1 manat yani 20 TL. Eğer marketten alırsanız 40 kepik. Yani 8 TL. Tabii farklı marka olabilir. Gün batmaya yakın, yalnız kalabalıklaşmış burası. Şehrin manzarası en güzel buradan görünüyor. Yani benim keşfedebildiğim bu. Videoya başladığımda şuradaydım işte. Sahil kesimindeydim. Oradan Hazar'ı izleyerek başladık. Targovi'ye gittik. İçerişehir'i gezdik. Oradan buraya yürüyerek. Yakın zaten, çok uzak değil. Yani yürüyerek gezersiniz Bakü'de. Ne bileyim, bir ateşgaha gitmeyecekseniz, çamur volkanlarına gitmeyecekseniz ya da başka lokasyonlara gidip ziyaret etmeyecekseniz yürüyerek gezersiniz Bakü'de. Bazı uzak lokasyonlar var, onları da gidip görebilirsiniz bu arada. Yani ben sadece en bilindik yerleri ziyaret etmek istedim bu videoda. Böyle birbirine yakın olan yerleri ziyaret etmek istedim. Ola ki kısıtlı vaktiniz var. Çok uzağa gitmek istemediniz. Böyle bir rota yapabilirsiniz. Tabii illaki araştırın. Daha fazla yer bulacaksınızdır. Kafe, restoran olarak, görülecek yer olarak. Sadece bu videoyu baz almayın derim. Araştırmanızı yapın. Şöyle ekranı çeviriyorum. Burada da meşhur alev kuleleri. Şu güneşten çok göremiyorum ama bakın. Şurada Şehitlik Camii var ama Şehitlik Camii'nin yakınında Türk Şehitliği var. Ebedi Meşale neredeydi? Ebedi Meşale de şu arka tarafta bir yerde kalıyor. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. İzmir'den, Ankara'dan bir de İstanbul'dan Bakü'ye direkt uçuşlar var. Başka hangi şehirden direkt uçuyor Bakü'ye bir fikrim yok ama bu 3 şehirden direkt olarak uçak bulabilirsiniz Bakü'ye. Bilet fiyatlarına bakarsanız farklı hava yolları geliyor buraya. Buraya geldiğinizde şuna dikkat edin. Kalacağınız süre önemli. 15 günü geçmezse eğer sistem kaydı yapmanıza gerek yok. Eğer 15 günden fazla kalacaksanız şurada bir site var bakın. migrationgov.az yazıyor. Bu siteye kayıt
kayıt yaptırmanız gerekiyormuş sanırım. Ben bunu hostelde buldum. İlk geldiğimde almayı unutmuştum. Bu kağıt şeyin önünde duruyor. Gümrük polisinin önünde duruyor. Ben almayı unutmuştum ama hosteldeki çocuk almış. O yüzden ondan rica ettim. Size göstermek için kağıdı aldım. Buradan kayıt yaptırmanız gerekiyor ki ceza yemeyin. Sağlam bir ceza kesiyorlar eğer kayıt yaptırmazsanız. Buna dikkat edin dostlar. 15 günden fazla kalacaksınız ama. Vallahi havayı ufak ufak karartacağız. Gün iyice gitti. Şurası çok güzel gözüküyor. Şimdi konaklama fiyatlarından da birazcık bahsedeyim videonun sonuna doğru. En sonunda da böyle bir kafeye oturur bir şeyler içer, videoyu bitiririz. Daha çünkü ne anlatabilirim bir fikrim yok. Ben hostelde kalıyorum burada, paylaşımlı oda. Ne kadar ödüyorum? Farklı bir hostele geçtim bu seferki Bakü seyahatimde. 7 dolar veriyorum. 12 manat. Manat olarak söyleyeyim. 12 manat. O da 240 TL yapıyor. Bağcıklarım çözüldü. 240 TL veriyorum ben bir gecelik. Ama 6-7 manattan başlayan hosteller de var mesela. Puanları biraz daha düşük. Daha az yorum var. Daha az insan gidip kalmış orada. Güvenirseniz o tarz hostellere, bütçeniz yoksa 100 liraya da hostel bulabilirsiniz. 150 liraya da hostel bulabilirsiniz. Çiftsiniz ya da tek başınızasınız. Geldiniz hostelde paylaşımlı odada kalmak istemediniz. Normal bir otel odasında kalmak istediniz. Benim gördüğüm en ucuz 25-30 manattan başlıyor. O da ne kadar yapıyor işte? 500-600 lira civarı bir şey yapıyor. Yani tek başınıza konaklayacağınız bir opsiyon. İyi bir yerde kalmak istediğiniz diyelim. Öyle seçenekleriniz de var tabii ki. Yani birazcık o zaman kesenin ağzını açacaksınız. Tahmin edebilirsiniz ki bayağı bir yüksek fiyatlara da konaklayacak yer bulabilirsiniz. Ama en uygun 100 liradan başlıyor diyebilirim paylaşımlı odalar. En makulü 200 lira civarında olan paylaşımlı odalar. Zaten puanlarına ve yorumlara bakarsanız 200-250 liraya gönül rahatlığıyla bir yerde kalabilirsiniz. Yok, eşit 3 dokun değil, ben 4 dokun. Eşit nereden gelir? Gece saat 12'ye geliyor şu an. Her yer halen cıvıl cıvıl, ışıl ışıl insanlar sokakta. Hava da güzel. Bozma'da da hava bak. Mont yok üstümde yani. Hala aynı kıyafetlerle duruyorum. Gayet güzel bir hava var. Şanslıydık. Güzeldi yani bugün hava. Bütün gün keyifli bir şekilde gezdik. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. O manzara noktasından sonra Kafeler Sokağı'na geçtim. Orada oturdum birazcık. Limonata içtim. Bir şeyler atıştırdım vesaire. Derken artık günü bitirmenin vakti geldi. Aleykümselam. Eyvallah. Selam. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyidir, senden ne haber? İyi vallahi. Geldik, geziyoruz. Keyifler Ne nasıl? videosu? YouTube videosu. Ha. Sen Batman mi oldun? Ha. İyi, fotoğraf çekiliyorsun. Herkes öyle mi ekmeğini kazanıyorsun? Ha abi. Çekiliyorlar mı bari sende fotoğraf? Çekiyorlar abi fotoğrafta. Adın ne? Gelsinler sen de çekilsinler fotoğraf. Hayal. 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 Ne güzel adın varmış senin ya. Sağ ol. Senin adın ne? Burak. Ha, güzel. Eyvallah, sağ Hangi olasın. şehirde yaşıyorsun? İzmir'de yaşıyorum ben. Sen? Ben- Bakülüsün. Ha. Buralısın. Ha. Güzel. Güzel. Kaç yaşındasın? 20. 20. Gençmişsin ya. Ha. Benim yaşım kaç sence? 23. 23. Şaka yapıyorsun. Vallahi mi? Evet. 31 yaşındayım ben. Vay. Çok güzel yaşasın. Eyvallah, sağ olasın. Spiderman'ler geldi. Gel sen de böyle abi, hepimiz gelin, tamam. Aa, nasılsın abi? Sağ ol abi, siz nasılsınız? İyiyim. Sen nerelisin? İzmirliyim ben. Aa, vallahi. Sen buralı mısın? Evet, ben buralıyım. Sabrabat'tanım. Fıçık fıçık. Fıçık fıçık. YouTube'u mu çekiyorsun? YouTube çekiyorum. eyvallah. Vallahi kendimiz bir bileceğim. İyi Caner, selam Nasıl? gönder kendine. Selam gönderiyorum kendime. Nasıl? Gitti mi selam bana? Gitti Vallahi abi, ama. gitti. Eyvallah, gitti. Bak şimdi onu TikTok'a koyarlar. Bak bir video var. Ya koyarlar ya, koyarlar. Azerbaycan sayfaları paylaşıyor beni. Vallahi ama. Aynen, ama beni etiketlemiyorlar. Ha. Evet, neyse, Batman'ler, Spiderman'ler etrafımızı sardı, birazcık sohbet muhabbet ettik. Artık videonun sonuna geldik dostlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani dilim döndüğünce aklıma gelen şeyleri sizlerle paylaştım.
Dediğim gibi direkt uçuşlar var Bakü'ye. Gelebilirsiniz. Bir hafta sonunuzu geçirebilirsiniz. Bir vakit ayırıp Azerbaycan'ı gezebilirsiniz. Komple sadece Bakü'de kalmayabilirsiniz ki rayonlar daha uygun rayonlarda da seyahat edebilirsiniz. Çok güzel yerleri var Azerbaycan'ın. Sadece Bakü ile kalmayın derim. Instagram'dan cevaplamaya çalışıyorum mesajları. Dönemediğim arkadaşlar kusura bakmasın. Hakikaten çok fazla mesaj var. Vaktim oldukça bakıyorum mesajlara. Geri dönmeye, sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumlara da yazabilirsiniz. Soru gelirse onları da yanıtlamaya çalışıyorum. Aklıma gelenleri aktardım. Umarım unuttuğum bir şey olmamıştır. İlla ki olmuştur. Çünkü çok fazla açıklanacak şey var ama temel şeyleri açıkladım diye düşünüyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Instagram'da, TikTok'ta Burak Durgun. Burak'ta 2A var. Facebook'ta da Durgun Burak. Facebook'u da takip etmenizi istiyorum. Orası da benim için önemli. Orada da içerik üretiyorum çünkü. Takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Targovi ışıl ışıl.